Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda ve etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberim. Şu anki videomuz hem operasyona yönelik hem de sonar etkinliğine yönelik olacak. Evet, abonelerden bu yönde bir istek vardı ve bu isteğe göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Şimdi operasyonumuzu açtık. Saat 3'ü 13 geçe açtık. 3'ü 13 geçe açtık ve o saatten beri bekletiyoruz. Arkadaşlar da saldırıları bekliyorlar. Puanlara gelince arkadaşlar şimdilik team puanımız eee, nerede bizim? Burada 43.092 ama team özelliklerine geldiğimizde 45.360'ı gördük. Gece saat 3'e çeyrek geçe ne oluyor arkadaşlar? Puanlar sıfırlanıyor. Biz de 3'ü 13 geçe açtık. 5 dakika geri geldik. Yarın 3'ü 08 geçe açacağız. 2 dakikalığına da olsa birinci sırayı gördük. Yarın 7 dakikalığına birinci sırayı göreceğiz inşallah. Böylelikle her gün 5'er dakika 5'er dakika derken belli bir gün sonra, atıyorum bir ay sonra falan, artık bizi inşallah sürekli nerede göreceksiniz? Birinci sırada göreceksiniz. Timimizin eline koluna sağlık gerçekten. Herkesin eline koluna sağlık. Timimizdeki üyelerimiz. Evet, ben varım. Kim var? Raşit var, Mehmet var, Uğur var, Süleyman var, Ali var, Yalçın var. Evet. Evet. Serdar var. Yunus var. Ökkeş var. Muhammed var. Nezir var. Yusuf var. Yücel var. Evet. Hamza var. Yasin var. Ertuğrul var maşallah. Bunların hepsinin eline koluna sağlık. Şu bozoklar ismi neydi? Ona bir bakayım da. Aytaç. Bozoklar Aytaç'tı. Doğru. Aytaç'ımız var. Yani hepimizin eline koluna sağlık. Hatta sadece mevcut tim üyelerinin değil, öncesinde de bu timde bulunan ve şu an bulunmayan herkesin eline koluna sağlık. Yani bu tim öyle bir günde, iki günde ya da bir ayda, iki ayda bu seviyeye gelmedi. Öncesinde de birçok tim arkadaşımız vardı. Şu an burada aramızda olmasa bile, en azından timimizde olmasa bile, onların da emeği çok. Evet arkadaşlar, aleykümselam. Aytaç da gelmiş, Ali de gelmiş. Şimdi kimler var yayında? Aksiyan açık. Aleykümselam Tor. Hoş geldin. Yayın yok mu? Yayın yok mu? Bende şu an yayın var gibi gözüküyor ama YouTube'da da şu an canlı yayın ekranı açık gibi ama. Aleykümselam Ali, hoş geldin. Heh, tamam, tamam, tamam. Yayın varmış. Görüntüde, seste herhangi bir sıkıntı var mı? Şöyle bir deneme saldırısı yapayım. Ya da şöyle yaptığım saldırılardan birini izleyelim. Savaşı izlediğim hem görüntü hem ses, hem oyunun sesi hem benim sesim ne durumda? Oyunun sesi ve benim sesim ne durumda? Görüntü ne durumda? Haydar. Aleykümselam Haydar. Hoş geldin. Talha. Var abi demişsin. Teşekkürler. Yayın var. Tamam. Teşekkür ederim. Oyunun sesinde benim sesimde herhangi bir sıkıntı var mı? Abi seste görüntüde problem yok demişsin. Oyun odası teşekkürler. 10 numara 5 yıldız. Eyvallah. Yayın iyi abi demişsin Aksiyan. Teşekkürler. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ne dedik?
timimizin şöyle resmini ayarladım ben. Dediğim gibi 2 dakikalığına da olsa birinci sırayı gördük arkadaşlar. Yarın 7 dakikalığına. Ondan sonraki gün 12, 17, 22 derken böyle her gün 5'er dakika 5'er dakika geri gelerek zaten 3'ü çeyrek geçe başlamıştık. Büyük ihtimal akşam saat 18-19'lara kadar çektiğimizde artık timimizin puanı tam oturacak ve timimiz birinci sırada yerini alacak inşallah. Yani küreselde birinci olacağız. Artık küreselde hep bizim timimizi göreceksiniz bundan sonra. İlerleyen günlerde diyeyim. Bundan sonra demeyeyim de. Sağ ol Ceyhan. Sağ ol. Teşekkürler. PvP. Bu oyun bitmedim daha ya. Aslında bitti sayılır da biz bitirmiyoruz. Yani biz bitti demediğimiz sürece bitmiyor. Öyle değilim hadi. Şimdi. Tamam. Görüntü kötü. Ya yok abi, görüntü mü kötü yoksa bana mı öyle geliyor? 2 dakika izliyorum şu an. Görüntü kötü mü ya? Ha, Ceyhun. Oyuna yeniden başlayasım geldi demişsin. Başlayın arkadaşlar, sıkıntı yok. Sıkılırsanız bırakırsınız tekrardan. Allah Allah. Görüntü kötü mü? Arkadaşlar görüntü kötü mü? Oyunun görüntüsü benim görüntüm. Saldırı yaparken bozdu sanki. Aa, niye öyle oldu ki? Şöyle bir bakayım bir. Tamam. Şuradan YouTube'a gireyim. Evet. Niye öyle oldu ki? Tamam, şunu kapatayım. Şuradan tekrardan oyun tekrarını açayım. Saldırı tekrarını açayım. Şuradan ayarlardan arkadaşlar 1080p ya da 2K yapın. Evet, yani görüntü ayarlarını buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. 1080p ya da 2K. Ama yine de merak ettim şimdi. Şunu tam ekran yapayım. Evet, görüntüler iç içe girdi. Yok, Ozan, sadece kontrol ediyorum. Ses ve görüntüde bir sıkıntı var mı yok mu? Görüntü kalitesinde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Onu kontrol ediyorum da. Tamam. Neyse, kapatayım şunu. Tamam. Tamamdır. Evet gençler. Ha, nezir diyor. Yoksa benim gözlerim bozuluyor. Evet, sıkıntı yok gibi ama. Aksiyon maalesef Supercell partner olamadık. Maalesef olamadık. Yani keşke olsaydık. Parasından dolayı değil de en azından partner olsaydık ne olurdu?
çeşitli etkinlikleri 2-3 gün önceden sizlerle paylaşma şansım olurdu. En azından deneme amaçlı da olsa. Artık uğraşmıyorum partnerlikle. Bıraktım peşini. Şimdi gençler hemen hızlı bir şekilde var olan buradaki arkadaşlarla bir operasyon yapalım. Sonra ben harita temizliği yapayım biraz. Bilet toplayalım. Ne için? Sonar için. Sonra da sonar operasyonuna geçiş yaparız. Evet. Kim saldırmak ister önce? Torrent, Omurga, Pist, Çene, Minotaur, Uyum ve Bum şehri. Toplam 7 tane üssümüz var. Bilgisayar çıktıktan sonra tekrardan denemedim arkadaşlar. Vatanperver aleykümselam abi, Gambot için bayağı heykel parçaladım, asla 17'lik vermiyor. Kolay kolay vermiyor vatansever ama bir şekilde de çıkıyor. Zamanla çıkıyor. Yani ama ciddi ciddi kolay kolay vermiyor. Tamam Ali. Önce sen gir. Bende anahtarı yok ki maalesef. Yani 0 anahtar var. Açtım bir tane. Bir iki tane sandık açtım ama yeni elit lider Teğmen Lian'a gelmedi. Bir önceki etkinlikte dur. Ali arkadaşımız saldırıyor, hemen açayım. Bir önceki etkinlikte her etkinlikte ne veriyordu? Ya örneğin Doktor Terör etkinliği olsun, ne bileyim Hammerman etkinliği olsun, 30-35 tane bilet veriyordu. Anahtar veriyordu. Maalesef vermeyi bırakınca bilet toplamak sıkıntı oldu. Vatanperver. Oplar artık lazer istiyor. Yani teknik olarak lazer en iyisi. Yani şoklayıcı lazer, doktor vitamin. Bunlar varsa artı klan piyade artı siz söyleyin helikopter, ağır helikopter. Bunlar varsa operasyonlar kolaylaşıyor. Gerçekten kolaylaşıyor. Bazen tek atılıyor, bazen 2 saldırıda bitiyor ama çok rahat bir şekilde yani duplex operasyonu bitiyor arkadaşlar. Proto birlikler sayesinde. Umpas'taki gemi hoşuma gitti mi? Ya güzel, fena değil. Eğer daha önceden gemi almadıysanız, almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben zaten daha önceden gemi aldığım için çok da önemli değil. Ama sonuçta bende Bumpas olduğu için yine ilerleyen haftalarda ne yapacağım? Alacağım onu. Denerim, bakarım, karşılaştırırım. Mevcut Gambot gemisiyle Bumpas'tan gelen, bu ayki Bumpas'tan gelen gemiyi karşılaştırırım. Hangisi hoşuma giderse onu bırakırım. Çok güzel. Şu alttaki kalkan da inerse harika olacak. Hadi alttaki kalkan da insin. Az kaldı cana. Çok güzelsin ya. Aman kavan ölme. Asker azaldı ya. Havana gambot enerji lazım.
Evet. Uğur hoş geldin. Adnan abi iyi akşamlar. Kolay gelsin. Op yapan arkadaşlara birazdan geleceğim demişsin. Teşekkürler Uğur. Ah ulan ah. İnmedin gittin be. Şu kalkan inseydi tekti ha. Hakikaten şu kalkan inseydi kesin tekti burası. Tüh. Eline koluna sağlık Ali. Tek atmış kadar oldun. Yani gayet güzel. Evet. Adamız bu hale geldi. Şimdi tamam. Sırada kim var? Güç taşı heykelini kaldırdım artık. Bana taş vermiyor. Yerine 14'lük sağlık koydum. Level 60. HQ 22 demişsin. Valla ben de hiç kullanmıyorum. 5 tane hesabım var. Hiçbirinde güç taşı kullanmıyorum. Bazılarına işe yarıyor, bazılarına işe yaramıyor. Bilmiyorum. Ama kendi adıma söylüyorum. Ben umduğumu bulamadığım için güç taşı heykelinde kaldırmıştım. Yani sizler de eğer hoşunuza gidiyorsa kalsın ama baktığınız umduğunuz gibi taş vermiyor, o zaman kaldırın. Onun yerine birlik sağlığı ya da birlik hasarı koyun. Evet. Tamam, şimdi Ökkeş saldırıyor. Pis üssü. Evet, pis üssümüz de bu şekilde gelmiş. Ne var? O iyi. Karpuzcu iyi. Bu hafta karpuzcu geldi nihayet. Bitmişti karpuzcularımız. Güç taşı heykelini kaldırdım artık, tamam. Klana kaç seviye üstü girilebiliyor? Bizim klana mı Oğuz? Yani bizim klana yani gravürünüzün aktif olması gerekiyor gelebilmeniz için. Özellikle gravürde zırh özelliğinin iyi seviyelerde olması gerekir ki yaptığınız saldırılar işe yarasın. Çünkü büyük operasyonlarda zırh gerçekten çok işe yarıyor. Pepe hoş geldin, iyi akşamlar demişsin. Teşekkürler. Abi hangi dersi veriyorsun demişsin. Ne? Turisina. Arkadaşlar ben sanayide çıraklık okulu var. Klasik Çıraklık Eğitim Merkezi. Eski adıyla, yeni adıyla Meslek Eğitim Merkezi. Orada motor bölümü öğretmeniyim. Oğuzhan. Gravür ne gibi? Gravür ne abi? Kusura bakma, bilmiyorum oyunu. O kadar açıklarsa mutlu olurum. Şu operasyon bitsin arkadaşlar. Hem gravür hakkında bilgi veririm size kısa kısa. Sonra hem harita temiz yaparız hem sonar operasyonu yaparız. Gravür ne işe yarıyor arkadaşlar? Gravür heykel desteği gibi düşünün. Mesela şu an haritanızda ne var? Kabile bonusları var ya. Aynı kabile bonusu gibi düşünün olayı. Kabile bonuslarında ne var? Atıyorum yaylım ateşi, ne bileyim birlik sağlığı, birlik hasarı gibi bonuslar veriyor ya. Aynı şekilde gravürde size ekstra bonuslar veriyor. Örneğin zırh kullanıyoruz demiştik ya. Zırh ne işe yarıyor? Zırh sizi koruyor arkadaşlar. Aldığınız hasarı azaltıyor ya da taretlerin verdiği hasarı azaltıyor. Özellikle roketlere karşı çok ciddi bir koruma yapıyor zırh. Ökkeş coştu. Helal.
Yani onun dışında da yani saldırıya yönelik 12 tane gravür özelliği var. Bonus var. Siz istediğiniz bir tanesini seçebiliyorsunuz. Birden fazla seçemiyorsunuz. Aynı şekilde savunmaya yönelik bonuslar var. Savunmanızı güçlendirmek için oradan da yine bir tane gravür özelliğini seçebiliyorsunuz. Hem savunmanızı güçlendiriyorsunuz hem saldırınızı güçlendiriyorsunuz. Yani o yönden gravür gerçekten çok önemli. Küçük operasyonlarda, düşük seviye operasyonlarda çok da önemli değil. Gravür olsa da olmasa da, ama büyük saldırı gibi, ne bileyim sahipsiz umut gibi ya da duplex operasyonu gibi operasyonlarda kesinlikle ama kesinlikle gravür şart arkadaşlar. Hadi az kaldı. Ver işaretini, çok güzelsin ya. Vallahi billahi harikasın. Hadi ökkeşim benim. Helal sana be. Helal sana be. Evet. Hamza'yı izleyelim. Haşim. Abi aleykümselam. Emülatörde misin yoksa kendi uygulamasına? Emülatördeyim arkadaşlar. Kendi uygulaması hoşuma gitmiyor. Hatalar var. Eksikler var. Yani her şeyden öncesinde mesela alışveriş sayfasına girdiğinizde günlük teklifler, haftalık teklifler mesela bilgisayar versiyonunda çıkmıyor. Aynı zamanda reklamlar yine aynı şekilde bilgisayar versiyonunda çıkmıyor. Hesaplar arası geçişlerde biraz sıkıntı yaratıyor. Geçen yayında göstermiştim. Bilmiyorum hala o sıkıntı devam ediyor mu, etmiyor mu? Yani bende 5 tane hesap var. 5 tane hesapta geçiş yaparken sıkıntı yaratıyor. Yani bilgisayar versiyonu güzel, ayrı mevzu. Bilgisayara gelmesi gerçekten çok iyi ama güncelleme gerekiyor bilgisayar versiyonuna. Eğer beklediğim güncellemeler, bu saydığım eksiklikler giderilirse emülatöre ihtiyaç kalmaz benim açımdan. Yoksa bu eksikler olmasaydı ben kesinlikle emülatörden oynamaz, direkt bilgisayar versiyonundan oynardım. Oğuzhan göstereceğim. Şu saldırılar bir bitsin. Gravürü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bekliyorlar sırada. Çoğu yolda. Biliyorsunuz. Bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Unuttum onu, kusura bakmayın. Hepimizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Şimdi arkadaşlarımızın çoğu memleketinden dönüyor. Tatilden dönüyor. Malum bayram dönüşü. Hem 9 günlük tatil vardı hem de bayram vardı. Bugün itibariyle tatil de bitti, bayram da bitti. Yarın mesai başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızın çoğu şu an yolda, sağ olsunlar. Yolda arabada giderken veya da arabayı kenara çekerek saldırıyorlar. Valla gerçekten timime teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı. Hepsi ciddi anlamda bir özveriyle sahiplendiler timi. Birlikler kayboluyor 2 gündür. Nasıl? Tam olarak nasıl kayboluyorlar? Birlikler kayboluyor. Vatanperver.
Volkan hoş geldin. Teşekkürler. Bakın Volkan Efe de geldi. Volkan Efe'nin sayfasını takip edin arkadaşlar. Ki mutlaka takip edenleriniz vardır. YouTube sayfasını takip edin. Kanalını takip edin. Mükemmel savaş gemisi videoları var. Her sezon ilk 50'ye giriyor. İlk 500'e giriyor. Pepe. O savaş gemisi Terminator'da. Evet. Volkan seni herkes tanıyor. Evet Hamza teşekkürler. Eline koluna sağlık. Evet oyun biraz zorludur arkadaşlar. Kolay kolay tek atılmaz buraya. Vatanperver abi sonardaki denizaltının yerlerini bilebiliyor muyuz demişsin. Yok. İki arkadaş savaşın ortasında birliklerin kaybettiğini söylediler. Abi sonardaki denizaltının yerlerini bilebilir miyiz? Vallahi bilseydik şimdiye kadar internette paylaşılırdı ve herkes ona göre açardı. En azından ben bilmiyorum. Bilen arkadaş varsa bir şey diyemem. Evet Nezir arkadaşımız saldırısını yapıyor. Aleykümselam Süleyman hoş geldin. Bizim timde iki arkadaş savaşın ortasında birliklerini kaybettiğini söylediler. Bilmiyorum. Yani birdenbire yok mu oldu birlikler? Yok mu olmuş? Ha, bak gördünüz mü arkadaşlar dediğim gibi birçok arkadaş yolda daha yeni evine giriyor. Teşekkürler Süleyman hoş geldin. Savaşın ortasında birlikler kaybetmiş. Çok ilginç. Ama onu dile getirsin. Onu mutlaka bir şeyini alsın. SS'ini alsın ya da videosunu alsın. Savaşın tekrarını Supercell'e göndersin. Oo. Kahraman gitmesin. Sis at. Eyvah. Kahraman gitti. Battleship Calculator Netfly App diye bir site var. Orası yardımcı oluyor sonarda. Valla yardımcı oluyorsa orayı takip edin. Ben pek oraları takip etmiyorum. Kendime göre takılıyorum. Kafama göre takılıyorum. Çok da önemli değil. Ben genelde çapraz yapıyorum ya da sayıyorum. Şimdi mesela 4 tane kare var. Dörderli olarak işaretleme yaparak gidiyorum. Of. Hadi zaman var. Harikasın. Hadi bir tek daha geliyor mu? Aha Uğur da geldi. Teşekkürler. Evet, güzel. Rafet aleykümselam. Teşekkür ederim. Hoş geldin.
Hadi süre var, süre var. Burası da tek gitti. Harikasınız ya. Arkadaş. Kim böyle bir şey arkadaşlar ya? Oh, ya. Heh, kim saldırıyor? Heh, Aytaç saldırıyor. Hemen izleyelim Aytaç'ı. Evet Pepe ne diyor? Yardımcı uygulama. Ben de YouTube'dan denk geldim. Bayağı bomba tasarrufu ettim demişsin. Valla işe yarıyorsa oradan takip edin bence de. Kedi Fro teşekkürler. Hoş geldin. Nice Yıldız. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Valla isimlerinizi de söylerseniz isimlerinizle hitap ederim size. Unutuyorum arkadaşlar gerçekten. Ama Nice Yıldız seni biliyorum. Volkan'ın oğlusun. Kedi Fro seni kaydedeceğim ya. Vatanperver giremedim o siteye demişsin. Bilmiyorum. Ben hiç girmedim arkadaşlar o siteye. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Sizi yanıltmayayım. Yine de tek bakmayacağım. Oraya göre hareket etmeyeceğim. Dediğim gibi kendime göre hareket edeceğim. Siz o siteye göre hareket edebilirsiniz. Çok da sorun değil. İşin ilginç yani dediğim gibi başta da Sonar etkinliği aslında bu ay yoktu. Yani etkinlik takviminde böyle bir şey gözükmüyordu. Sürpriz oldu. FZ Kamp. Adnan abi yayıncılığı bayağı ilerletmişsin, emeğine sağlık. Yok ya, teşekkür ederim yine de. Çok fazla ilerletmedim yani ben bir YouTuber değilim. Sadece basit klasik videolar çekiyorum. Ha, nasıl ilerlettim diyeyim. Sizlerin katkısıyla ya da teşviğiyle diyeyim hadi ona. Yeni bir mikrofon aldım, yeni bir kamera aldım. Monitör aldım, yeni bir monitör aldım. Artık 2K böylelikle hem ses kalitesi hem görüntü kalitesi 2K çözünürlükte videolar çekip paylaşıyorum, yayınlar yapabiliyorum rahatlıkla. Mustafa Gül. Gravürü nasıl yükseltebiliriz? Taşlar taşlarla mı yoksa jetonlarla mı? Taş ile. Parçacık ile. Bol bol parçacığınızın olması lazım. Bir de kullandıkça azalıyor mu? Tabii. Yani parçacıklarınızı kullandığınız zaman doğal olarak parçacıklarınız azalıyor. Aytaç'ın hasarı az mı? Bakarız şimdi. Hop bitsin. Heykel desteğine bakarız Aytaç'ın. Buranın sağlığı ne kadar? Nerede bizim sağlık heykeli? Nerede lan bu heykeller? Ha şurada. Oha 1200'müş. Bina sağlık çok fazla. Bakın bir de şokçu yok. Şokçunun olmaması da savaşı, saldırıyı etkiliyor. Ama Aytaç baya güzel temizledi. Eline sağlık. İkinci saldıran kişi kesin buraya ne yapacaktır? Patlatacaktır. Eline sağlık Aytaç. Ha topçu da almamış. Bakın arkadaşlar. Bir gemi topçu şart. İster karpuzcu da alsaydı keşke ya. Eğer karpuzcu alsaydı daha iyi olurdu.
Şimdi Rafet. Abi uzun süre yayın açmadın. Ben de oyunu bırakmıştım. Uzun süre yayın açmadım derken bir geçen hafta açmadım. İşte bayram tatili dolayısıyla. Heh. Şimdi tekrardan açtım. Yani fırsat buldukça haftada bir kere de olsa yayın açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Haşim. Var abi ilerleme. PZ Kamp. Olur mu abi? Kalite bayağı üst düzey dedim size. Estağfurullah. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, Yunus'u izleyelim. Oh, full de gayet güzel. Şuna şok, dedeleri yer bitirir Simo. Şuna şok, 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 şok. Ya Simo'ya şok, Simo'ya şok. Ya arkadaş, Simo'ya şok at. Boşu boşuna bir süre dedeyi yedi. Yapma Yunus. Ay ay ay. Neyse sorun değil. Keşke sol taraftaki çekirdeğe gitseydin. Yazık oldu dedelere. Aleykümselam Muhammed, hoş geldin. Haşim Mustafa nerelisin demişsin. Mehmet Güneş. Aleykümselam Mehmet, hoş geldin. Sağ ol. Teyze Kamp. Yaş 24 oldu. Lisede falan bayağı izler senden öğrenip oynardım demişsin. Ey maşallah. İlk videolarım 2015'teydi galiba. Yani bayağı olmuş gerçekten, 7 yıl olmuş. 2015 mi? Evet, 11 yıl olmuş. 11 yıldan beri bir şekilde azar azar da olsa paylaşım yapıyorum. Evet. Ninja Yıldız. Ha, Rafet. Sağ ol Rafet. Nightwish. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ha, ben Ice King demişsin. Muhammed, hoş geldin. Ah Yunus ah. Op saatini taklattırdık Mehmet en sonunda. Yani 3'ü çeyrek geçe, gece 3 çeyrekte. Biz de saat 3'ü 13 geçe açmıştık. 2 dakikalığında olsa liderliği gördük. Resmini tekrardan göstereyim şöyle. Örnek resimdir bu. 2 dakikalığında olsa liderliği gördük arkadaşlar. 45.360 puanı gördük. Taklattırdık yani. Mevcut 43.200 maksimum puandı. Taklattırdığımız zaman 2160 ekledik. Ne etti? 45.360. 2 dakikalığına birinci sırada kaldık. Şimdi 5 dakika geri alacağız tekrardan operasyonu. Bu sefer 7 dakikalığına birinci sırada olacağız. Her gün 5'er dakika geri almaya devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda artık birkaç saatliğine, 3-5 saatliğine birinci olarak göreceksiniz bizi sırada. Şimdi teşekkürler. Teşekkürler. Yani TV'mizin eline koluna sağlık gerçekten. Kaç zamandır bugünü bekledik. Bugünün gelmesi için çaba harcadık.
Yani gecenin 2'sinde, 3'ünde, 5'inde kalkıp operasyon açıyoruz. Yılmadan. Alarm kuruyoruz yani. Çalar saat kuruyoruz. Evet, Minotaur'a Muhammed arkadaşımız saldırıyor. İzleyelim. Teyze kamp. Oyun değişmiş ya. Yeni birlikler, yeni mekanikler gelmiş. Enteresan. Evet. Yani geçen yıl gelen güncelleme ve bir de bu yıl gelen güncelleme, son iki güncellemede oyunda gerçekten çok ciddi değişiklikler oldu. Yeni kahramanlar geldi. Daha doğrusu liderler geldi. Kahraman demeyelim. Zaten gravür yeni sayılır ama daha öncesinden gelmişti gravür. Liderler geldi. Artı savunmaya ek aksesuarlar geldi. Bir de bu proto birlikler artık klasik hale geldi. Sınırsız değil ama her hafta farklı farklı proto birlikler proto birlik atölyesine geliyor. Onları kullanma şansı ortaya çıkıyor. Hem harita temizliğinde hem de özellikle operasyonlarda gerçekten çok işe yarıyor proto birlikler. Sürekli operasyon yapıyorsanız tavsiyem proto birlikleri mümkün olduğunca operasyona saklayın. Ama çok fazla operasyon yapmıyorsanız doğal olarak harita temizliğinde de ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Mehmet Güneş. Abi birinci olduysanız ben de artık time geleyim. Gel Mehmet. Ama Zokacı'ya ihtiyacımız yok, haberin olsun. Zoka devri bitti. Şu an tim 25 kişi var. Bir kişi eksildi. İstiyorsan buyur gel. Ahmet Sönmez. Abi liderlerden hangisi daha iyi sence? Valla hepsinin özelliği kendine göre. Örneğin Anna gerçekten çok güzel. Kendisini tetiklediği takdirde mevcut hasarının 3 katı 5 katı hasar veriyor. Tek atışta birçok TRT indiriyor. Yeni gelen, şu an mevcut haliyle yeni gelen lider var. Yani bende çıkmadı da ama test edebiliyorsanız siz de test edebilirsiniz. Hem bir topçu gibi atış yapıyor, hasar veriyor taretlere, hem sağlık veriyor bol bol, hem kalkan oluşturuyor aynı Gravur'daki zırh gibi. Hem de illa önündeki bir birlik olması şart değil. Farklı mesafedeki herhangi bir birlik hasar altında da oraya da sağlık paketi atıyor. Yani mevcut lider bence gerçekten çok harika. Yani yeni gelen elit lider. Ha, onun dışında da liderler var. Ee, mesela benim en çok sevdiğim liderlerden bir tanesi Zoka lideri var. Moka. Moka aynen. Moka çok güzel. Aynı topçular gibi, dedeler gibi uzun mesafeden atış yapıyor. Atış yapması topçulara çok benziyor. Ama sağa sola atış yapması el bombacılarına çok benziyor. Sanki el bombacılarıyla topçuları birleştirip bir tane lider yapmışlar. Mokka da çok hoşuma gidiyor. O da sadece bir hesabımda çıktı. Diğer hesapların hiçbirinde çıkmadı. Ana. Süleyman helikopter mi oynuyor? Tamam, güzel. Ha, iyi. Roketler görmüyormuş. Yeter ki şu makineliler görmesin. Evet. Ahmet, Uğur burada mısın diye soruyor Uğur.
Kampo. PZ Kamp. Boom Beach küçümsenmeyecek kadar iyi bir strateji oyunu. Elbette bir EU4 ya da Total War seviyesinde değil ama farklı bir cazibesi var. Yani gerçekten en azından bizim için zevkli bir oyun. Gerçi tim operasyonları olmasaydı bu kadar zevkli olmayabilirdi. Ama yine de zevkli. Lakin gereken değeri görmüyor. Keşke biraz reklamlarla desteklense, yani reklamlarla desteklense derken yani bir Clash Royale gibi, bir Clash of Clans gibi ciddi anlamda desteklense bu oyunu oynayan kişi sayısı artar. Çok çok çok. Bir tane böcek at. Kum topunu durdur. Tamam, çok güzel. Güzel, sağlı sollu enerji topluyor Süleyman. Evet. Ahmet. Hoş bulduk. Kartı ne yapıyorsun? Kartı... Halime Diren. Hoş geldiniz Halime. Kimden yazdıydım buraya geçmişin. Daha yeni geldim yoldan. Sen ne yapıyorsun? Lider hanım. Hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Ahmet Sönmez. Lider Schengen'in özelliğini tetiklemek için lideri şoklamak mı gerekiyor? Yok. Lideri şokla. Hani tabii şoklarsanız da oluyor da. Yani şu herhangi bir şok atar da mesela saldırdığınız adada herhangi bir şok atar. Lider Anna'yı hedef alırsa otomatikman tetikleniyor. Ya da illa şok olması gerekmiyor. Örneğin çavuşun hızlandırıcısını kullanırsanız tetikleniyor. Yine sağlıkçılar, özellikle bir doktor vitamin kullanırsanız sağlıkçılar aynı şekilde Anna'yı tetikliyor. Anna'nın o özelliğini tetikliyor. Yani birçok faktör Anna'nın özelliğini tetiklemesini sağlıyor arkadaşlar. Yani sizin Anna'ya şok atmanıza gerek yok. Ha illa barı doldurmak istiyorsanız eğer müsaitse saldırınızda yani kaybetme riskiniz yoksa şok atabilirsiniz Anna'nın üzerine. Eline sağlık Süleyman maşallah. Başka. Evet Uğur buradayım demişsin. Diğer timde Op'u hemen bitirmişsiniz. Yetişemedim demişsin. Batuhan hoş geldin. Hocam hayırlı olsun. Küresel tekrardan teşekkürler. Valla küreselde liderliği en sonda gördük. Atlan abi bayrağı gönderi çekti. Sizlerin de eline sağlık. Şimdi şuraya bir bakayım. 7 milyon. Ne burada ne vardı? Hmm. Tam burası bitik. Torrent. Evet burası da bitik. Tamam sıkıntı yok. Tozlamaya bile gerek yok. Kim girmiş? Evet.
Burada ne kadar sağlık vardı? 7 milyon. Burada 17. Oo çokmuş ya. Burada jenleri indirmeden olmaz. Ahmet Sönmez. Abi bir de kart vermiyor artık. Maalesef vermiyor arkadaşlar. O yüzden ben takibi bıraktım yani. Kart toplama işini bıraktım. İşte şans eseri birikirse örneğin 10 kart biriktiriyorum. Zar zor 1-2 haftada. Anca o zaman gidip Elit Lider sandığını bir kere açıyorum. Ondan sonra tekrar bekliyorum 1-2 hafta. Tekrar öyle. Yani 2 haftada bir sandık açıyoruz yani. Maalesef çok zor. Yani bu sorunu çözmeleri lazım. Nasıl çözerler bilmiyorum. Bakın Anna burada var. İzleyin. Şimdi tellerden geçerken ister istemez hasar alacak. Hasar alır almaz da sağlıkçılar Anna'yı iyileştirmeye çalışacak. Ve o anda da Anna'nın parametresi ya da ne bileyim deposu ya da nedeni artık ne denilemse yavaş yavaş dolacak. Gördünüz mü? Bakın. Evet mesela şu an doldu atış yapıyor. Harbi çok güçlü atışlar yapıyor. Mesela tellerden geçerken bile hasar alıyor. O bile onun o radarını deposunu dolduruyor. Depo mu diyelim artık ne dedim ya. Ha bir de özelliği var biliyorsunuz. Bombası var. Bombasının özelliği de bakın şok süresi bittiği halde şoklanan taretlerin şok süresi uzuyor. Örneğin 10 saniye şokluyorsa Anna sayesinde bu 15 saniyeye çıkıyor. Şimdi dikkat edin. Eğer bomba atarsa tekrardan göreceğiz. Tekrardan şok atara ve cehenneme bomba atmadı ama biraz önce gördünüz. Mesela şu an Anna boşta. Boşta olunca maalesef deposu dolmuyor. Dolması için illa hasar alması lazım. Mesela şimdi hasar alır. Bakın hasar aldı. İyileştirmeler başladı. İyileştirmeler başlar başlamaz deposu dolmaya başladı. Sürekli sitem ediyorum demişsin Pepe. Güzel. Oyun da bitti. Evet gördünüz mü? Sağlık paketi eklenince Anna'nın hemen deposuna bir tane eklendi. Yani illa üzerine şok atmanız gerekmiyor.
Bitti. Aynen. Eline koluna sağlık Yalçın. Şimdi. Buradan zırh seçeyim de. Ha bak, araştırma bitmiş. Bak bunu da göstereceğim şimdi. Çok güzel. Araştırma da bitmiş. Araştırmayı da neye dikkat ederek yapıyoruz onu da gösteririm size gravürde. Evet. Şunu ben alayım gari. Zahmet olmasın. En kolayı bana kaldı. Tamamdır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, ben mümkün olduğunca en sona bırakıyorum kendimi bilerek. İşin kolayına kaçıyorum. Canları sağ olsun. Ellerine, kollarına sağlık timin. Vallahi. Şöyle hepimiz yakın bir yerde olsak, şöyle bir toplansak, bir akşam yemeği yesek timce çok güzel olur. Şimdi sonardaki ödüllere tam bakmadım ama geçen seferki sonarda olmayan bu sonarda ne var? Ha, sınırsız inşaatçıyı geri getirmişler. Ha, kaynak heykelini de getirmişler. Doğru. %75'lik kaynak heykelini de getirmişler. Benim taktiğimi mi uyguluyorsun? Şuna bir şok atayım diyeceğim ama zaten bitti. Güzel. Evet arkadaşlar. Göstermelik de olsa bir saldırı yaptık. Ay ay ay. Evet, 10-11 saldırıda bitirdik. Yani bir dubleks daha olsa rahat hallederiz yani. Şimdi gelelim gravüre. Sonra sonlara bakarız. Pardon, sonlardan önce de harita temizliği yapacağım. Evet, Demir Yeniceli. Abi erken oyunda ne oynamamızı öneriyorsun? Abi erken oyunda. Erken oyun derken Ahmet Sönmez. Adnan abi, sınırsız birlikte çok pahalı. 550 TL. Maalesef. Aynen. Anında eğitim çok pahalı arkadaşlar ya. Gerçekten çok pahalı. 550 lira. Yani her seferinde söylüyoruz. Yani en azından ülke bazında bir politika uygulasalar çok iyi olacak. 550 lira bizim için pahalı arkadaşlar. Şimdi gençler, gravürü yükseltmek istiyorsanız, yani gravürü yükseltmek derken seviye anlamında değil de
Bakın birinci seviyedeyse gravürünüz kesinlikle ama kesinlikle şu zırh, sabotaj, adrenalin, bu üçünü maksimum yapmadan gravürü ikinci seviye yükseltmeyin. Yani şu savunmayı açmayın. Şimdi gravür ne dedik arkadaşlar? Bakın burada kabile bonuslar var. Ne diyor? Birinci bonus makine tüfek saldırı hızı. Bunu seçerseniz makine tüfek saldırı hızı artıyor. Bunu seçerseniz roket atarın sağlığı artıyor. Bunu seçerseniz topçu birliğinin hasarı artıyor. Ben bunu aşmamış mıyım ya? Allah Allah. Burada bir yanlışlık var ya. Ana. Neyse. Sorun değil. Zaten şurada kaldı. 14 saat kalmış. Uğraşmayayım artık. Mesela bunu açarsanız lan topçu hasarı diyor. Ben bunların hepsini maksimum yaptım ya geçen sefer. Ana. Lan vicdansıza bak ya. Tamam, bu piyade er hızı doğru. Şu topçu hasarını ben maksimum seviyeye getirdim. Topçu birliği hasarını da maksimum seviyeye getirdim. Ulan bunları silmişler. Ana. Supercell bunları silmiş. Boş boşuna gitti. Neyse. Buradaki bonuslar gibi düşünün olayı. Grave'den ne seçtim? Ben zırh seçtim. Bakın zırh ne yapıyor arkadaşlar? %70 hasarı azaltıyor. Yani karşı tarafın verdiği hasarı ciddi anlamda azaltıyor. Güç artışı var mesela. Ne diyor bu? Yıkılan her bina için ekstra gambot. Mesela normal şartlarda bir binayı yıktığınızda örneğin ister bina olsun ister taret 3 gambot kazanıyorsunuz. Burada ise bunu aktif ederseniz %50 artıyor. Yani 4,5 oluyor. Hadi 5 diyelim ona. Yani 3 yerine 5 gambot kazanıyorsunuz. Ağır toplar var. Bunu seçerseniz yaylım ateşinin ve topçu yeteneğinin hasarı %30 artıyor. Yani şöyle diyelim. Gelelim şimdi cephanemize. Yaylım ateşimize bakalım. Ne kadar? 20.000 diyelim. 23.000. %30 artıyor. Yani 6.900, 7.000 artıyor. Yani 30.000 oluyor bunun hasarı. %30 artıyor. Evet, topçumuz vardı burada, topçu birliği. Bu da 10.000 örneğin. %30 artıyor. 13.000, 14.000 vuruyor örneğin. Böyle bir bonus özellikleri var. Ama tabii bir tanesini seçebiliyorsunuz. Yalıtım var. Birimlere uygulanan sersemletme dondurma. Mesela dondurucu. Mesela nerede karşınıza geliyor? Şu sığınakların içerisinde ne var arkadaşlar? Dondurucular yerleştiriliyor. Bu dondurucuların verdiği hasar azalıyor. Etki azalıyor. Ya da şok atarlar sizi şokladığında bu şok atarın etkisi, süresi ya da hasarı azalıyor. O özelliği var. Devam edelim. Moral. Bu da çok güzel. Birimleri kaybettiğinizde kalan birimlerin hızı %0,6 yani binde 6 artıyor. Örneğin özellikle piyadelerle bunu denerseniz çok rahat göreceksiniz. Bir tane piyade, iki tane piyade kaybettiğinizde kalan piyadeler yavaş yavaş hızlanıyor. Aynı şey gibi. Doktor vitamin sağlık bastıkça aynı zamanda hem sağlık basıyor hem de hızlanmayı sağlıyor ya. Bu da öyle. Birlik kaybettikçe hızınız artıyor. Sülük bakın bu da çok güzel. Bu ilk geldiğinde harikaydı. %25'ti, sonra onu %15'e düşürdüler. Biraz kırptılar. Kullanılmaz hale getirdiler. %25'ti. Yani ne kadar hasar alırsanız alın, verdiğiniz hasarın %25'i kadar da kendisini kendi kendine iyileştiriyordu. Mesela şu an bu özellik şeyde var. Savaş gemisinde var. Kullanıyorsanız orada da görürsünüz. Yani verdiği hasarın %15'i kadar da kendini iyileştiriyor bütün birlikler. O yönü çok güzel. Parazite bakalım. Ne diyor? Düşman savunmaların saldırı hızı. Bunun tam tersi savunmada da var. Ayrı mevzu. Yani %20 azaltır. Yani ne diyelim ona? Örneğin saniye başı ne kadar, burada ne diyor? Atışlar arası geçen süre 35 saniye. Yani
mesela roket atışını yapıyor. Bir sonraki atışını 0,35 saniye sonra yapıyor. Bunu %20 arttırdığınız takdirde örneğin 0,35 yerine atıyorum 0,40, 0,45 saniyede bir atış yapıyor. Yani yavaşlatıyor. Böylelikle daha az hasar almış oluyorsunuz. Parazit. Sabotaj. Bu da çok harika. Ee, operasyonlarda da çok işe yarıyor. Özellikle helikopter saldırılarında çok işe yarıyor. Eğer buradan sabotaj seçerseniz şöyle göstereyim. Yani buradan göstereyim, sorun değil. Sabotajın özelliği arkadaşlar ne diyor? Bina sağlığı 1200. Bunu 3'te 1'inde düş. Eğer sabotaj seçerseniz bir anda bina sağlığı 750'ye düşüyor. Yani %35. 3'te 1'inden de fazla. 750'ye düşüyor. Bina hasarı aynı şekilde, ama bu bina sadece sağlığı mı etkiliyordu, hasarı da etkiliyor muydu? Ona bir bakayım tekrardan. Sağlığı %100 etkiliyor da hasarı da etkiliyor mu? Onu bakayım. Ne diyor? Düşman savunma heykelleri. Evet. Hem hasar etkili heykelindeki hem de sağlık heykelindeki etkiyi %35 azaltıyor arkadaşlar. Yani %1000 olan bir adaya saldırıyorsanız bir anda ne yapıyor? 650'ye düşüyor. O yönü çok iyi. Böylelikle daha hızlı bir şekilde taretleri indirebiliyorsunuz. İstihbarat birimlerin düşman saldırı heykellerin güçlendirmelerinden %50 kazanır. Bu benim saldırı heykellerinden kastettiği şey kırmızı heykeller arkadaşlar. Eğer mesela şu an benim bütün kırmızı heykellerim tozlanmış. Burada önemli olan güçlendirme diyor bakın, yani tozlandırılmış. Eğer şu an itibariyle birisi benim adaya saldırırsa ve saldırırken de şu istihbaratı seçerek saldırırsa benim saldırı heykellerimin güçlendirilmesinin %50'sini kendi birlik sağlığına, kendi birlik hasarına dönüştürür ve hem daha iyi sağlıkla saldırır hem de daha güçlü bir hasarla bana saldırır. Ya da siz seçerseniz karşınızdaki rakip benim gibi tesadüfen heykellerini, özellikle kırmızı heykellerini tozlamış olarak yakalarsanız bu şekilde bir avantajınız ortaya çıkıyor. Triyaj, savaşlardan sonra kaybedilen birimler için geçerli. Bakın bu, eğer anında eğitiminiz yoksa bunu tercih edebilirsiniz. Örneğin 100 tane birliğiniz var. Gemiye 100 tane birlik yüklediniz. Diyelim ki tamamını da kaybettiniz. Yani 100 askeri de kaybettiniz. Otomatikman %40'ını direkt olarak veriyor. Yani 40 tane birliği size hiç eğitim masrafı vermeden, süreye takılmadan otomatikman veriyor. Kalan 60 tanesini siz yüklenmesi için bekliyorsunuz. Yani burada ölen birliklerin %40'ını geri veriyor. Aynı bir nevi anında eğitim gibi, ama %100 anında değil, %40 oranında anında eğitim değil. Bakın kimya da çok güzel. Kimya bildiğimiz kaynak ödülü heykeli arkadaşlar. Yani normal bir kaynak ödülü heykeli. Mesela ne diyor burada? %30. Bir yere saldırdınız. 1 milyon altın kazandınız. Eğer bunu kimyayı seçerseniz bu 1 milyon 300'e çıkıyor. Bu odun taş demir için de geçerli. Sadece kaynak ödülü gibi davranmıyor. Aynı zamanda kaynakları bölüştürüyor eşit bir şekilde. Örneğin bende 6 milyon odun var. 3 milyon taş, 3 milyon da demir var. Örnek olsun da söylüyorum. Bana ne lazım? Şu an itibariyle oduna ihtiyacım yok. Kimyayı seçtiğinizde hem odun kazanıyorsunuz, hem demir kazanıyorsunuz, hem taş kazanıyorsunuz. Ama kimya öyle bir dağıtıyor ki, örneğin diyelim ki 2 milyon ödül topladınız. Toplam 2 milyon. Bakın toplam diyorum. Yani diyelim hadi 3 milyon diyelim. 1 milyon odun kazandınız. 1 milyon taş, 1 milyon demir. Bunları birer birer dağıtmıyor. Ne yapıyor? En çok ne var? Odun var. Oduna hiçbir ganimet vermiyor. Ne kadar toplamıştık biz? Genel toplamda 3 milyon ganimet toplamıştık. Bunun 1,5 milyonunu taşa dönüştürüyor. 1,5 milyonunu da demire dönüştürüyor. Ne zamana kadar?
Bütün bu ganimetler birbirine eşitleninceye kadar bu şekilde dağıtıyor. O yönde. Ha, altına karışmıyor. Altın ne kadar kazanıyorsan o kadar alıyorsun. Ama odun, taş ve demiri bölüştürüyor arkadaşlar. Bütün ganimet miktarları birbirine eşitleninceye kadar bu dağılımı yapıyor. Benim de çok hoşuma giden bir gravür özelliği. Şimdi gravürün ikinci özelliğine gelelim. Savunma. Şöyle bir mesajlara bakayım bu arada. Azim 414. Ben Rusya'dayım. 11 dolara alıyorum. TL'ye kaç olur? Dolara çevirirseniz arkadaşlar 450 lira falan yapıyor. 450-460 falan yapıyor. Bizde 5 yok 500 mü yapıyor? O kadar yapıyor mu ya? $11. Evet, 504 yapıyormuş. Hey. Ahmet Serdar. Ha, Ahmet hoş geldin. Ha, bakın arkadaşlar, Ahmet'imizin bir timi var. Onu gösterecektim size. Hazır Ahmet de gelmişken göstereyim. Aynen. Ahmet arkadaşımızın bir timi var arkadaşlar. Eğer tim arayanlarınız varsa buraya katılabilir. 25 kişilik bir tim, 10 kişi var. 15 kişiye ihtiyaç var. Katılmak isteyenler varsa buraya katılabilir. Tim etiketi burada. İsmi de burada. Buradaki etikete göre de aratabilirsiniz. İsme göre aratmayın. Birden fazla çıkar. Kafanız karışır. Ama etikete göre aratırsanız anında karşınıza gelir arkadaşlar. Ahmet arkadaşımız kim? Onu göstereyim size. Neredeydin? Evet. Bakın 17. sırada. Yerelde 17. sırada Wargets adlı oyuncu Ahmet arkadaşımız. Tebrikler valla. Türkiye sıralamasında 17'de kendisi. Gıdım 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 zirveye doğru ilerliyor. Umarım zirveye yerleştiği günü de ne yaparız görürüz diyelim. Çamper. Abi iyi yayınlar. Bu zihin kontrolü dediğin şey ne, anlatır mısın? Evet, saldırıya yönelik gravürü anlattım. Şimdi savunmaya yönelik gravürden de bahsedeceğim. Merhaba abi, tebrikler demişsin. H34. Teşekkür ederim vallahi. Timimizin eline koluna sağlık. Gerçekten tekrardan göstereyim arkadaşlar. Timimiz 2 dakikalığında olsa maksimum puanı aldı. 45.360 puanı gördük ve liderliğe oturduk. Bugün 2 dakikalığına liderlikte kaldık. Yarın 7 dakika, yarından sonra 12 dakika, her gün yine 5 dakika 5 dakika geri almaya devam edeceğiz. Yani liderlik bizde arkadaşlar. Şöyle de göstereyim istatistikleri. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, alınan en yüksek tim puanı 45.360. En çok başlatılan operasyon duplex. Bitirme oranımız %100. Geneldeki operasyon başarımız %96. Yani neredeyse bitirmediğimiz birkaç operasyon hariç operasyon kalmamış. Hepsini bitirmişiz. Evet, şimdi bakın savunmaya bakalım şimdi. Evet. Umutcan hoş geldin. Teşekkür ederim. Aleykümselam Umutcan. Ahmet Sönmez tebrikler abi demişsin. Teşekkürler Ahmet. Şimdi zihin kontrolü ne işe yarıyor? Zihin kontrolü mesela ne diyor burada? Saniye başına 1.1 enerji toplanır. Kazandığın enerji, yani saniyede 1.1 enerji, 20 enerjiyi topladığında, bu da yaklaşık bendeki orana göre söylüyorum. Atıyorum 15 saniye. Her 15 saniyede bir e, şeyden, karargâhtan neler çıkıyor? Birlikler çıkıyor. Savunmaya destek olmak amaçlı birlikler çıkıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey yapayım? Meydan okumalarda işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Ona bakacağım.
Meydan okumalarda bazen işe yaramıyor. Hayda. Ne oldu? Ben niye hesap değiştiremiyorum? Heh. Bakan 774. Selam Adnan Bey. TR Karanlık 10 tim, 10'luk tim. Zirveye az kaldı demişsin. Bakıver istersen demişsin. Hemen bakıvereyim. De. Şunu bir kapatayım. Tekrar açayım. Kafayı yedi. İşte emülatör çok kasıyor. Birazcık da bilgisayarınızın da iyi olması gerekiyor. Ekran kartınızın, işlemcinizin, RAM'inizin biraz yüksek olması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Arka planda RAM'i çok iyi yiyor. Ekran kartını da maşallah motor gibi çalıştırıyor. Ayda. Heh, hele şükür geldi. Şunu hemen yükselteyim. Ganimetler boşa gitmesin. 10'luk tim TR karanlık. Evet. Murat arkadaşımızın timidir arkadaşlar. 37.344 puana ulaşmışlar. Erişilen en yüksek liderlik tablosunda 14. sıraya gelmişler. En yüksek puanı da 39.309 yapmışlar. Vallahi tebrikler. Yani ister beşlik tim olsun. Mesela beşlik timlerde kim var? Şurada TR Bombiç var. Onluk timlerde evet hemen şimdilik TR Karanlık var. Kızıl Elma var. Evet 25'lik timlerde arkadaşlar biz varız. Zümrede Anka var. Solo Türk var. TR Vatan var. Aşağılara doğru inelim. Beşiktaş olması lazım. Meşhur bizim Beşiktaş'ımız. Ha, o biraz geride kalmış. Puanlar geldikçe sıralamalar düşüyor ama puanlar geldiğinde yine ilk sıralara çıkılıyor. 50'lik timlerde kimler var bir bakalım. Kayı Obası var. Evet, Türkiye var. Türkler var. Yani tebrikler. Hangi grupta olursa olsun maşallah Türk ekipler, Türk timler her zaman üst sıralarda, ilk sıralarda. Ha ben şuna abi keyfi saldırı mı? Yok. Saldırıdan iyi olmuş. Bakayım şuna bir izleyeyim. Evet. Zihin kontrolü ne işe yarıyor? Her 15 saniyede bir şuradan asker çıkması lazım. Çıkmadı. İşte bu vicdansız Supercell. İşte bak buna da sinir oluyorum ya. Mesela meydan okumalarda gravürü çalıştırmıyor. Maalesef. Normalde karargâhtan her 15 saniyede bir en az 16 tane piyade çıkması gerekiyordu. Yani gravürdeki zihin kontrolü de buna yarıyor. Yani savunmayı güçlendiriyor. Ekstra birlik çıkıyor. Ve senin adına karşı tarafa saldırıyor. Hatta sadece eee, piyade çıkmıyor. Örneğin diyelim ki bana neyle saldırdınız? Meşaleyle saldırdınız diyelim. Zihin kontrolü bende aktif. Eğer meşaleniz ölürse bir sonraki karargâhtan meşale çıkıyor arkadaşlar. Yani benim karargâhımdan meşale çıkıyor. Benim meşalelerim sizin meşalelerinize saldırıyor. Yani illa piyade olacak diye bir kaydı yok. Karşıda ilk etapta piyade çıkıyor. Sonrasında genellikle siz hangi askerleri kaybettiyseniz, örneğin meşale kaybettiyseniz, meşale, bombacı kaybettiyseniz bombacı gibi. Sağlıkçı bile kaybetseniz sağlıkçı çıkıyor örneğin. Zoka kaybettiyseniz zoka çıkıyor. Savaşçı kaybettiyseniz savaşçı çıkıyor. Yani o yönden ben zihin kontrolünü seviyorum arkadaşlar. Yani savunmaya çok büyük katkısı var. Tabi proto silahlarla birlikte kullanın bunu. Yani her gün bol bol elmas kazanırsınız. Topraklamaya bakalım arkadaşlar. Şimdi
Arkadaşlar şu anda Türkiye sıralamasında 17. sıradayım. Evet Ahmet, tebrikler. Onluk timde DX nasıl bitiyor? Onluk timde vallahi adamlar nasıl bitiriyorlar bilmiyorum ama bitiriyorlar arkadaşlar ya. Mesela onluk time bakalım. Şu istatistiklere bakalım. Adamlar bir ayda 30 tane dubleks operasyon açmışlar. 30'unu da bitirmişler. Hatta ne 30'u, adamların toplam operasyon başarı derecesi %93. Yani profesör olmak ya da profesyonel olmak böyle bir şey anlaşılan. Evet, devam edelim. Topraklama. Topraklama ne işe? Rakibin yıkılan her bina için kazandığı gambot enerjisini miktarını %45 azaltır. Ha, bakın burada ne vardı? İstihbarat vardı. Ne dedik? %50 ekstra gambot kazanıyorsun. Yani normalde 3 gambot kazanıyorken 5'e çıkıyordu. Eğer karşı taraf topraklamayı seçerse örneğin 3 gambot yerine 2 gambot kazanacaksın. Kalkan, binaların uygulanan sersemletme ve dondurma etkisi. Mesela siz dondurucuyla saldırdınız, oraya buraya şok attınız. Ne diyor? %43 azaltır. Hatta bunu yükseltirseniz bu %45 mi oluyor? Evet, %45'e çıkıyormuş. Şimdi harcamayayım. Yani 100, hadi diyelim %50. Örneğin şok attınız, 10 saniye sürüyor. %50'si ne yapar? 5 saniye. Artık şoklarınız 5 saniye sürer arkadaşlar. Eğer karşı taraf bunu savunmada aktif ettiyse. Aşırı hız. Savunmaların hızı artar. Bakın biraz önce ne vardı? Savunmaların hızını azaltan sabotaj, parazit. Evet. Düşman savunmaların saldırı hızını %20 azaltıyordu. Sen bunu seçersen karşı tarafın saldırı hızı %20 azalıyordu. Ama karşı taraf bunu seçerse ne yapıyor? Maksimumu %35'miş. %35 daha da hızlanıyor. Yani şöyle diyelim, bir saniyede bir atış yapıyorsa artık bir saniyede değil de atıyorum 0,6 saniyede bir atış yapmaya başlayacak. Sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu: enerji emici. Şunu zaten sırf onun için jeton biriktiriyorum şu an. 200 jetonu topladığımda şunu maksimuma çıkartacağım. Kaliteyi yükselteceğim. Zaten seviye olarak maksimumda hepsi ama kaliteyi yükseltmek için mecburen ya şans eseri buradan kalite gelecek ya da jeton harcayarak siz kaliteyi yükselteceksiniz. Evet, enerji emici de çok güzel. Ne diyor? Saldırının birliklere karşı her saniye temel canlarının 1,45'i kadar hazırlık. Yani şöyle diyelim, eğer ben onu tercih edersem, sen de bana saldırsan, senin birliklerin saniye başı sürekli sağlıkları azalıyor. Hiçbir şekilde saldırmasan bile, sisin içinde bile dursan, hiçbir yere saldırmasan öyle örneğin şunu gibi düşünelim. Yok, ben kendime saldıramıyorum. Hadi nerede deneyebiliriz? Hadi şunu da deneyeyim hadi. Bir deneme yapacağım sadece. Şöyle bir sis atayım. Diyelim ki askeri çıkarttım. Sisin içinde bile olsanız, eğer karşı taraf o can emiciyi seçtiyse, sisin içinde bile olsanız hiç fark etmiyor. Canınız yavaş 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 azalıyor ve bir müddet sonra ölüyorsunuz. Yani hiç saldırı yapmadan gönül rahatlığıyla ölebiliyorsunuz. O yönü var. Evet, gravürden devam edelim gravürümüze. Ne kaldı geriye? Yani sağlamlaştırma. Rakip gambot yeteneklerin verdiği hasar. Heh, bunu yükseltirsek galiba %45'e çıkıyor. Hadi %50 diyelim. %50 olduğunu farz edelim. Eğer bunu seçmişse karşı taraf, saldırdığınız ada, örneğin gambot yetenekleri dediği için, gambot yeteneklerinde ne var bizde? Bir topçu birliği var, bir de yaylım ateşi var. Ne diyor? Hasar 10.000. Eğer karşı taraf bunu seçtiyse senin hasarın otomatikman 5.000'e düşüyor arkadaşlar. Yani o adaya saldırırsan o adadaki topçu birliği hasarı 5.000'e düşüyor örneğin. Yaylım ateşi ne kadarmış? Hadi 24.000 diyelim. O da atıyorum 12.000'e 13.000'e düşüyor. Yani normalde 2 yayılımda inmesi gereken bum topu 4 yayılımda, 5 yayılımda iniyor.
Yok. Nerede kaldık? Sağlamlaştırma dedik. Gambot yeteneklerinden bahsettik. Şu. Aşırı ısınma. Bu da çok ilginç. Rakip kahramanların ve liderlerin yeteneklerini süresini 30 saniye. Şimdi önce 29 sonra 30. Evet, maksimuma çıkartırsanız 30 oluyor. Bu şu arkadaşlar. Tekrardan şurada bir deneme saldırısı yapayım. Şimdi normal şartlarda örneğin ben ne yaptım? Kahramanı çıkarttım. Sürekli basabiliyorum bak. Sürekli bas 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 bas. Eğer karşı taraf bu özelliği aktif ettiyse, gravürden seçtiyse savunma adına tekrardan saldır. Hemen izin vermiyor. 30 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30. Bir kere basıyorsunuz. Ondan sonra tekrar bir 30 saniye daha beklemeniz gerekiyor. Yani hemen girer girmez de izin vermiyor. Sonradan da bekletiyor. Yani her 30 saniyede bir kahramanın Gambot özelliği aktif oluyor. Siz hangi kahramanı kullanırsanız kullanın. Yani kahramanı ek özelliğini kullanmayı sınırlıyor. O yönü de güzel. Eğer özellikle savaşçı saldırılarında çavuşun hızlandırıcısını, yani Zoka saldırılarında çavuşun hızlandırıcısını kullanırken ya da savaşçı saldırılarında bulletin sataşmasını kullanırken biraz sıkıntı yaratıyor saldıran kişiye. Eğer karşı taraf onu seçmişse. Ne var? Destek var. Binalar aldıkları hasarın %48'ini, hadi %50 diyelim, yandaki binalara veriyor. Yani mesela saldırdık. Nereye vuruyoruz? Örneğin bu topa vuruyoruz. Topun canı azalıyor ama aslında bu topun canı yandaki örneğin iki tane ne var? Robot atar var. Hemen arkasında da iki tane top var. Bunlar kendi canlarını buraya aktarıyor. Yani öndeki topun kolay kolay düşmesini istemiyorlar ya da engelliyorlar. Ama bir yandan iyi gibi gözükse de bir yandan çok kötü. Neden çok kötü? Ben bunu indirinceye kadar otomatikman arka taraftaki ya da yanındaki taretlerin canları da hiç vurmadan kendi kendine azalıyor. Yani aslında bir taşla 3 kuş 5 kuş vurmuş gibi oluyorsun. Yani çok da mantıklı bir gravür özelliği değil. Hatta bu şeyde de geldiydi. Savaş gemisinde de birkaç kez geldi. Zihin bulanıklığı. Rakip birliklerin hareket ve saldırı hızı azalır. Yani sizin hareket hızınız azalır. Örneğin diyelim ki Zoka ilerletiyorsunuz. Zoka sahilden en tepeye kadar 10 saniyede gidiyor. Bunu yükselttiğiniz takdirde atıyorum 25 diyelim ona, %25 azalıyor. 10 saniyede değil de 12-13 saniyede gidiyor. Yani hem hızı azalıyor, yürüyüş hızı, hem de aynı oranda gücü de azalıyor. Örneğin tek atışta 1000 vuruyorsa %25 gidiyor, 750 vuruyor. Yani zihin bulanıklığı da oldukça güzelmiş. Modifiye işi, bunu çok kullanıyorlar. Normalde mesela bende kaç tane prototip var? Silah 4 tane. Eğer gravürden ben modifiye işini seçersem 5 tane prototip kullanabiliyorum. Artı sadece 5 tane kullanmakla da kalmıyor. Bunu maksimuma çıkartırsak 200 tane jeton harcayarak %21 yaparsak bu da %75'e çıkıyor. Yani Gambot yeteneklerinin verdiği hasarın da azalmasına neden oluyor. Örneğin şunun canına bir bakayım. Ne kadarmış bunun canı? 22.000. Bakın tek yaylım. Neredeyse tek yaylım. Ama ben gravürden neydi adı ya? Modifiyeyi seçersem tek yaylımda %70 mesela %75 ekle, artık tek yaylımda inmeyecek. 2 ya da 3 yaylımda inecek. Hem ekstra proto silah kullanma hakkı veriyor bana, hem de proto silahların canını arttırmıyor ama Gambot yeteneklerinin verdiği hasarın %75'ini azaltıyor. O yönden de oldukça etkili. Çok kullanılıyor bu. Çok yani haritalarda çok karşıma geliyor. Sekte rakip saldırı heykellerinin etkisini etkisini %32. Bakın benzeri burada vardı.
İstihbarat. Ha, istihbarat. Ne demiştik istihbaratta? Ben karşı tarafa saldırırsam, karşı tarafta bu istihbaratı aman karşı tarafın heykelleri de tozluysa ben o heykellerin gücünün %50'sini kendime eklerim. Yani benim birliklerin hem birlik sağlığı hem de birlik hasarı %50 artar. Yani neye göre %50? Karşındaki kişinin kırmızı heykellerine göre. Burada ise tam tersi. Sekte rakip saldırı heykellerin etkisi. Mesela mevcut eğer bunu seçmişse karşı taraf benim saldırı heykellerimin etkisine bir bakalım. Ne kadar atıyorum şuradan bakayım örnek olsun diye yani tamamen farazi olarak söylüyorum. Ne kadar etkisi var? Örneğin 1000 vuruyor. Savaşçı ekstradan mevcut hasarına göre söyleyelim. Sağlık da öyle, hasar da öyle önemli değil. 1000 vuruyor. Ekstradan heykel desteği 1000. Bunu seçtik. Ne kadardı yüzdeliği ona tekrardan bakalım. %35. Evet yükseltirsek %35 olacak. Yani 1000 yerine 650 olacak. Yani benim saldırı gücümü de bir nevi azaltmış oluyor. Sigortayı biliyorsunuz. Örneğin şu an birisi geldi saldırdı. Hadi bana yapılan saldırılardan bir tanesini göstereyim. Örneğin ne kadar almış? 400.000 odun almış. Sadece odun üzerine ya da altın üzerinden gidelim. 1 milyon altın alıp götürmüş. Tek bir saldırıda 1 milyon altın kazanmış. Eğer ben oradaki sigortayı seçmiş olsaydım karşı taraf gene 1 milyon altın kazanıyor. O konuda yok. Yani saldıran kişiyle alakalı bir durum değil. Bu tamamen savunan kişiyle yani benimle alakalı. Ben 1 milyon kaybetmeyecektim. %75'ini geri alacaktım. 250 kaybedecektim. Yani sigortanın da özelliği bu arkadaşlar. Gelelim şu taşlara yani parçacıklara. Arkadaşlar parçacığınızın bol olması gerekiyor. Benim şu an savaş bölümü maksimum. Her şey maksimum. Hem seviye olarak hem kalite olarak. Şimdi zihin kontrolünü maksimum seviyeye çıkarttım. Hem seviye hem kalite. Gerçi hepsi seviye olarak maksimumda. Enerji emici kullanacağım. Bunu da maksimum yaptıktan sonra kalitesini artık benim teknik olarak gravürle işim bitecek. Gravürde de bakın eğer taşınız bolsa 4'er tane araştırma yapın. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Mesajlara bakacağım arkadaşlar birazdan. Rastgele geliyor. Genelde hep jeton veriyor ama bazen burada kalitede çıkabiliyor arkadaşlar. Yani kalite derken şu ok işareti var ya kalitede çıkabiliyor. Örneğin kalkana yönelik bir kalite gelseydi benim hiç jeton harcamadım. Mesela normalde ben bunu 15'ten 16'ya çıkarmak için 100 jeton harcamam gerekiyor. Eğer orada araştırmada şans eseri kalkandan bir tane kalite gelseydi ne olacaktı arkadaşlar? Otomatikman hiç ben jeton harcamadan bu 16'ya yükselecekti. Bazen geliyor arkadaşlar gelmiyor değil. Taşlarınızı da harcarken eğer taşlarınız çoksa 4 tane birden araştırma yapın. Taşlarınız az ise 3'er tane yapın. Ben genelde en düşükten en yükseğe göre hareket ediyorum. Mesela şu an en düşük hangisi var? Kırmızı. Birincisine kırmızı diyorum. Çünkü ilk etapta 5 parçacık istiyor. Bakın ikinciye geçtiğinizde 7'ye çıkıyor. Evet kırmızıyı hallettik. Sonrasında ne var? Yeşil. Bakın yeşili seçiyorum. Sonra 15'e çıkıyor. Sonra ne var? Mavi. Sonra bakın 15'ten bir anda 30'a çıkıyor. Yani taşınız çok değilse en fazla 3 tane yapın. Araştırma. Eğer taşınız çoksa benim harcayacak yerim yok diyorsanız benim gibi 4 tane yapın. Yani taşları da harcarken böyle bir sıralama yapın kendinize göre. Ve tekrardan söylüyorum özellikle savaş bölümünde zırh, adrenalin, sabotaj ya da bunun dışında sizin hoşunuza giden mesela kimya benim çok hoşuma gidiyor. Buna benzer aklınıza takılan gravür özelliklerini maksimum yapmadan hatta maksimum derken sadece seviye anlamında maksimum değil aynı zamanda kalite anlamında da maksimum yapmadan asla ve asla gravürü ikinci seviyeye yükseltmeyin. Yani gravür de böyle arkadaşlar. Gravürle ilgili kafanıza takılan bir şey var mı?
Uğur, Gökbörü 50'lik timde az kaldı. İlk 50'ye Adnan abi demişsin. Gökbörü. Tim etiketini verirsen reklamını yapayım. Uğur. Ejderha 1. Adnan abi rakibin ölen birlikleri dirilir diyor. Meydan okumada hiç birlik ölmediği için çıkmıyor. Yok yok. Meydan ölmesine gerek yok arkadaşlar. Mesela bende şu an ne seçili? Zihin kontrolü seçili. Bakın arkadaşlar hemen bir deneme yapayım. İlla ölmesine gerek yok. Zihin kontrolü gerçekten savunma olarak en çok sevdiğim. Ne var burada? Modifiye işi bak. Heh, bakın gördünüz mü arkadaşlar? Adam modifiye olarak düşünürsek 5 tane ne kullanmış? Siz söyleyin. Proto silah kullanmış. 5 tane kullanabiliyor. Artı mesela normalde 25.000 artı 17.000 ne yapar? 35-42.000. Yani 2 yayılımda çok rahat iner. 2 yayılımda çok rahat iner. Bakın denin şimdi modifiyenin bir özelliği de var. Adam %67 demiş. %70 diyelim ona. Normalde 2 yayılımda inmesi gerekir. Bakın inmiyor. 2 yayılım attım. Yarısı bile inmedi. 3 yayılım. 4 yayılım. 5 yayılım. Bakın 5 tane yayılım attım. Hala inmedi. Sakın böyle modifiye işi kullanan bir adaya proto silahlarını yayılımla ve top atışıyla indirmeye kalkmayın. İnmiyor arkadaşlar. Bakın modifiye de böyle bir şey. Şimdi bakın geldik zihin kontrolüne. Birlik ölsün ya da ölmesin. Bakın birlik ölmesine hiç gerek yok. İzleyin şimdi. Şuraya bir sis atayım. Şimdi bir sis daha atacağım. Normalde birlik çıkması lazım. Niye çıkmadın lan? Ölen birliklerle alakası yok ya. 20 saniyede olmadı mı? Heh, bakın gördünüz mü? Yani birlik ölmesine gerek yok. Hemen piyadeler çıktı. Heh, birlik ölürse ne olur? Hadi bir deneme yapayım. Bakın birlik ölürse ne olur? Bakın piyadeler gelmeye başlıyor. Gördünüz mü? Her 10 saniyede bir ya da o 20 enerjiyi toplayınca her 15 saniyede bir. Bakın Anna'yı gördünüz mü arkadaşlar? Yani Kavan sağlık bastı Anna'nın barına. Ama barı yükselmeye başladı. Yani Anna da bu şekilde güçleniyor arkadaşlar. Hadi bakalım bir tane bak tek atışla indirdi gördünüz mü? Harika ya şu Anna'ya bir bakar mısınız ya? Hadi be tek atış daha yapsaydı güzel olacaktı. Şu bum topuna bir atış yapabilseydi harika olurdu ya. Evet biraz bekleyelim bakalım. Şimdi 3 tane topçumuz öldü. Gördünüz mü bak topçu geldi. Sadece piyade gelmiyor arkadaşlar. Bakın topçu da geldi. Yani zihin kontrolü gerçekten harika. Evet. Meydan okumada çalışmıyor arkadaşlar onlar. Yani meydan okumada şu gravür niye çalışmıyor anlamadım. Adem Toko. Bayram mübarek olsun hatta demişsin. Teşekkürler, hoş geldin. Bu biçe gelen güncellemelerin bazılarını gereksiz buluyorum. Yani bazıları gerekli, bazıları gereksiz. Yani maalesef. Çok teşekkürler abi. Motor dersi dinler gibi dinledik demişsin Uğur. Estağfurullah. Kara Murat hoş geldin. Evet, Kara Murat'ımız. Kara Murat'ın da timi var arkadaşlar. Onluk tim. Hangisiydi Kara Murat sizinkisi ya?
Kızıl elma değil mi? Yok. Son Osmanlı'da değil. Beşlik tim miydi? Pardon ya, senin beşlik timdi değil mi? King, Türkiye, Terebumbiç. Heh, bakın Kara Murat 64 arkadaşımızda beşlik timi var. Aynı zamanda YouTube'da da kanalı var. Abone olabilirsiniz. Beşlik timde de şöyle istatistiklere bir bakalım. Oo, birinciliği bile görmüşler ya. Maşallah. Maşallah. Elinize sağlık Murat. Rica ederim Uğur. Estağfurullah. Ejderha anladım abi. Teşekkür ederim demişsin. Estağfurullah. Yani gravür bu şekilde arkadaşlar. Tamamen karşınıza gelen adaya göre ne yaparsınız? Saldırı taktiği yaparsınız. Şimdi yani ne yapalım? Hadi şu sonara geçelim artık. Sonarda arkadaşlar elbette ben kendi adıma söylüyorum. Tamamen şans ama bakın önce bize ne lazım? Üçlü lazım. Ha, buradan gelmedi. Demek ki sağlı solu gelmeyecek. O zaman buradan gelecek. Anasını dini. Tüh. Keşke direkt ortadan açsaymışız. Boş boşuna 2 tane gitti. Evet. Bu birincisi. Şimdi 2 tane ikili. Ayda. Bakın şu bir. İster çapraz gidin. İsterse şöyle ikili gidin. Heh. Haydi bakalım. Buyur buradan yak. Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. İkilerden nefret ediyorum. Sonra ikinin kalmaması gerekiyor. Evet, 2 tane 2 var, bir tane üçlü var. Şimdi 3'e göre yapacağım. Bakın. 3'e göre evet. Bir tane açtık. Lan. Tamam, en azından ikilerden birinden kurtulduk. Şimdi 3'e göre yapacağız. Evet, çok güzel. Şimdi ileri mi? Çok güzel. Arka canımsın. Kaldı 2. Mecburen ya buradadır, ya buradadır, ya burada. Şimdi aşağı mı yukarı mı? Yukarı. El şükür. Ay 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 ay. Champer GS88. Eskiden oynarken meşale kendi kendine sağlığı doluyordu. O zaman bırakmıştım. Güncellemelerden sonra kendi sağlığını doldurmuyor. Bir tane videonun arkasında da aynı yorum vardı. O yorum size ait herhalde. Bilmiyorum. Meşaleler kendi kendine sağlığını yeniliyor muydu arkadaşlar? Herhangi bir kabile bonusu olmadan. Burada ne var arkadaşlar? 2 var, 3 var, 4 var. Mesela 4'e göre hareket ediyorum. Bir tane açtım. Şimdi 4'e göre yapacağım. Evet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heh. Bir tane yakaladık bakalım. Sağdan. Oo, güzel. 2 gitti. Yine 4'e göre devam. Şimdi 1, 2, 3, 4. Güzel. Burada da 1, 2, 3, 4. Çok güzel. Şimdi o ana evet 4'ü yakaladık. Şimdi ön mü arka mı? Sağ mı sol mu? Canımsın. Kaldı 3. Ya şundadır ya bunda. Yani bu şekilde gidersiniz arkadaşlar. Sorun değil. Evet. Gravürde sülüğü seçerseniz doğrudur ama şimdi arkadaşın dediği şey eskiden. Eskiden gravür yoktu. Champer GS88'in dediği eskiden dediğine göre
Şurada gravür topu 2 yıldan beri var. Vatanperver. Aşmin Kral 60 levye bakar mısın? Cephane dışında tavsiye verir misin demişsin. Geçen sefer bakmamış mıydık vatanperver? Şuradan bir kopyalayayım. Evet. 60 level. Aşmin Kral. Evet, Aşmin Kral'ı hatırlıyorum ya. Bakmıştık. Aynı şeyleri tekrar tekrar baktırmayın. Şimdi karargaha bakalım. 22. Arkadaşlar basit. Karargahınıza göre depolarınız aynı seviyede olsun. Binalarınız aynı seviyede olsun. Gemileriniz aynı seviyede olsun. Karargah 22 olduğuna göre evet. Cephanelik. O cephanelik çok kötü. Bunu kesin söylemişimdir sana. Evet, gemilerin çok iyi. Sıkıntı yok. Cephaneliğini yükselteceğim. Heykellerin de güzel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. 11, 12, 13. Tamam. 24 de geliyor. Yapacağın tek şey cephanelik arkadaşlar. Cephanenizi yükseltin. Onun dışında adada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Keşke şu ganimetleri şu demire harcamak yerine cephaneliğe harcasaydım. Evet, ben sonlara kaldığım yerden devam edeyim. Ee, En altın bir üssü sağdan ikinciye bas. En altın. 2 hafta oldu hocam ha. Evet, en son 2 hafta önce yayın yapmıştık. 2015'te öyle miydi ha? 2015'i bir hatırlamıyorum arkadaşlar. O kadar eskiyi hatırlamıyorum. Olabilir. Şimdi şuradan köşeden başladık. Dörtlüye göre gideceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan gelelim. Dörtlü. Şuradan gidelim. Üçlü yaptık. Şuradan bir yakaladık. Sağ. Çok güzel. Dörtlüyü yakaladık. Aslında güzel değil. 2'yi yakalasaydık daha iyiydi. Şimdi üçlü var sırada. Şimdi şurası olmadı. Hayda. Bir üçlü daha var. Şurası olabilir mi? Hadi buyur buradan yak. Lan 2. Tamam. Evet. Beşli var. Beşli var. 2 tane üçlü var. 2 tane ikili var. O zaman dörder dörder. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Heh. Güzel. Canımsın. Oy. Oy. Beşli yakaladık. Bir an kötü oldu beşli yakalamamız. Şimdi 2 tane üçlümüz var. Şurada bir üçlümüz var. Şurada bir üçlümüz var. Çok güzel. Kaldı bir tane üçlü. Şurada bir üçlümüz var. Çok güzel. Hadi. Aynen. Cephaneni peş peşe 22'ye kadar bas. Bütün ganimetleri oraya harca. Aleykümselam Mert, hoş geldin. Mert. Bir bakayım.
PJP-R8, PJP-R8 Rulge. Evet. Doğru ama burada çıkmadı. Şimdi 2 tane 2 var ya. Ya bu ikileri sevmiyorum arkadaş. Heh, güzel. Bir tane kaldı. Aha, yakaladık. Tamam. İkiler harbiden sinir ediyor insanı. Oo. Oo. Şuradan bir tane kullanayım. Tamam. Tamam, en azından bir tane yakaladık. Büyük ihtimal şunu denesek olmadı. Bunu denesek. O çok iyi. 2 gitti. 2 gitti. İkiler gitsin. İlk başta ikiler giderse harika oluyor. Şimdi beşli mi var? 1, 2, 3, 4. 4 diyelim şuna. Burada da bir beşli var. Şu ortayı alalım. Tamam. Aha. Beşliyi yakaladık. Beşliyi yakaladık. Bir tane 4 var. 2 tane 3 var. Ahmet Serdar, benim bildiğim kadarıyla bu zamana kadar hiç denk gelmedim. Çok meşale kullandım. Hala da kullanıyorum ama asla canlı yenilemedim. Bilmiyorum. Belki ilk zamanlarda 2015, zaten bu oyun da 2013, 2014 o yıllarda çıktı. Belki ilk çıktığı zamanlarda eee, canları kendi kendine yeniliyor olabilir. Bilmiyorum. Teknik olarak ben hatırlamıyorum. Evet, güzel. Burada da bir dörtlü yakaladık mı? Hah, üçlü yakaladık. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Güzel. Ha, tamam. Üçlü yakalayacağız. 1, 2, 3. Çok güzel. Kaldı 2. Aha, şansa bak. Mert Kaplan. Abi bak, düzelttim. Doğru kodu yazdım. Mert Kaplan, tekrardan yaz. Tim etiketini yaz. Tim'deki adını da yaz. Çok güzelsin. Şimdi buraya da bir tane top atayım. Güzel. Ne lazım? Bir tane beşli lazım. Bir deneyelim bakalım. Oy. Oy. Canımsın. Dörtlü gitti. Şimdi beşliye bakacağız. Yakaladık mı beşli? Üçlü gitti. Tamam. Beşliyi arıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buna göre gidelim. Güzel. İyi. Beşliyi ararken şurada bir tane dörtlü var ama neyse. Ben yine beşliye göre gideyim. Çok güzel. Canımsın. Evet. 2 tane 2 var. Bir tane 4 var. Bu 2 tane 2, bir tane 4. Nerede bu 4? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heh, şurası 4. Tabak gibi ortada. Ah, 2'yi de bulduk ha. Bir tane 2 bulduk. Çok güzelsin ya. Hadi canım. Orada yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Tamam, ikiler boş boşuna mermi harcattırıyor bize ya. Evet, bir tane daha gönderelim şöyle. Çok güzelsin. Evet, bir tane beşli var. Var mı burada beşli? Yok. Hadi bakalım. Aha 3. Aha 4. Aha 5. Mert Kaplan, adım Hamza demişsin. Merhaba Hamza. Hamza, tekrardan
doğru bir şekilde tim etiketini ve timdeki adını yazarsan bakarım. Evet, beşliği bulduk. Şimdi 2 tane 4, 2 tane 3 var. Güzel. O zaman 4'lere göre gideceğiz. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şu 4. Heh. Tamam. 4'lerden birini bulduk. Şuradan gidelim. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. Oy. Aslında neresi güzel bilmiyorum da. Şurada bir 3 var. Şurada bir 3 var. 3'leri yakalayamadık. Şurada bir 3. Heh. Sağ mı sol mu? Heh, iyi. 2'nin gitmesi iyi oldu. 2 tane 3 yakalayacağız. Birinci üçümüz. Tamam. Hadi gözüm. Canımsın ya. Hamza. Tim etiketini bana gönder. Tim etiketin biraz önce denedim. Açılmadı. PR8 RULG. Bakın bulunmadı diyor. Ya bende bir hata var ya da senin bu kodda bir hata var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Canımsın. Şimdi beşliğe göre gidelim. Harika ya. 2 gitti. 3. 4 gitti. Beşliğe göre gidecektik değil mi biz? Şu 5. Şu 5. Şurası 5. Böyle 5. Güzel. Bir tane yakaladık. Canımsın. Oy. Oy. Dörtlü gitti. Harika ya. Şuradan bir 5 yapacağız şimdi. Tamam. Şöyle bir 5. Şuradan bir 5. Tamam, yakaladık. Bir tane 2 var. Bir tane 3 var. Hah, şimdi nanay yavrum nanay. 3'e göre gideceğiz. Şuradan 3. O yakaladık. Hah, 2'yi de bir hallettik. Vallahi 2 şans eseri çıktı. 3. Burada mısın? 3. Yanımsın. Şans. Vallahi neden çıkmayı bilmiyorum Mert. Şey yap, aralarına boşluk bırakarak mesela et işareti P, J, P aralarına boşluk bırakarak gönder. Belki spam olarak algılıyordur YouTube, o yüzden kabul etmiyor da olabilir. Mustafa hoş geldin. Merhaba. Canımsın. 3 tane bombamız kaldı. Gerçi ödüller var. Ödüllerden de toplarız şimdi. Bir tane 5 var, bir tane 4 var, bir tane 3 var, 2 tane 2 var. Oy oy oy. Canımsın. İkilerden biri gitti. Hemen. Bir ödüllere bakalım. Güzel. Şimdi beşliğe göre hareket edecektik. Tamam. Şuradan bir 5 sayalım. Tamam. Şuradan da bir 5 sayalım. Canımsın. Oy 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 oy. 5 gitti. Şunu da alalım.
Bir tane 4, bir tane 3, bir tane 2 kaldı. O zaman şu 4'lerden birini alalım. Şurada da var bir 4'ümüz. Şurada da var bir 4'ümüz. Tamam. O zaman şuradan bir 4 yapacağız. Şuradan da bir 4 olmadı. Buradan bir 4. Şuradan bir 4. Şuradan bir 4. Buradan da olmadı. Aa, bu ne ya? Eyvah eyvah. Nerede bu 4? Üç geldi. İyi. Bir tane 2 var. Eyvah. 2 sona kaldı. Bizim 4'lerden biri bu da. Şimdi 2'yi nereden bulacağız? Hele şükür. Evet Mert. Heh, şimdi tekrardan buradan bakayım. Vallahi. LG. Ha bir de LG var sonunda pardon. PJPR 8 RULG. PJPR 8 RULG. Valla Mert. Şunu kapatayım tekrar açayım. Elle yazacağım bu sefer ya. P J P R 8 R U L G. Yok. Çıkmıyor. Ben de hata olabilir. Bilmiyorum. Ama çıkmıyor. Kusura bakma. Mustafa, kardeşim silahların seviyelerini veya yükseltme maliyetlerini nasıl öğrenebilirim? Her seviye için kaç puan toplamam gerektiğini nasıl bulabilirim? Silahların seviyelerini nereden bulabilirsiniz? Hemen göstereyim. Bakın bu siteye girin arkadaşlar. Mutlaka bu siteyi kaydedin. Telefonunuza, tabletinize ya da bilgisayarınıza. Fark etmez. Boom Beach Wiki. Burada örneğin troops yani askerler. Tıklayın. Ne lazım bana? Meşale. Tamam tıklayın. Hemen aşağı doğru inin. Ne diyor? Armory yani cephanelik. Birinci seviye meşale 18. cephanelikte geliyor arkadaşlar. Sonra ikinci seviye çıkartmak istiyorsanız gene 18'desiniz. 18. seviye cephanelik yetiyor ama bunun için de yükseltmeniz için gereken o altın ne kadarmış? 5 milyon 400 bin altın vererek ikinci seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Bu bir örnek. Şimdi de binalara bakalım. Örneğin hangi binaya ihtiyacımız var? Diyelim ki cephanelik kuracaksınız. Cephanelik yükselteceksiniz. İlk cephanelik ne zaman geliyor? İlk cephanelik karargah 4'te geliyor arkadaşlar. Cephaneliği yükseltmek için, ikinci seviye yükseltmek için karargah 5 lazım. Bunun için de atıyorum 10.000 odun lazım. XP puanı diyor. Bakın bu da yani tecrübe puanı. Burada da yani XP gain, XP puanı. Burada da tecrübe puanları var arkadaşlar. Şu tecrübe puanlarına geldiğinizde
Değil mi? Aynen. Tecrübe puanı değildir o ya. Yok, ha, karargaha göre. Ha, burada bu şuna bakmayın. Ha, verdiği puan bu. XP puanı. Ne kadar puan veriyor? Yani örneğin birinci aşamadan ikinci seviye çıkartırsanız 14 puan veriyor. Tecrübe puanı veriyor. Pardon. Tecrübe puanı bize nerede ihtiyacımız var? Karargah yükseltmelerde ihtiyacımız var. Dur bakalım karargaha bakayım ben şuradan. Bizim karargahımız nerede? Support. Core Building. İşte en önemlisi bu. Headquarter yani karargah. Buradan Türkçe'ye de çevirebilirsiniz Google Translate ile. Evet. Öyle bir bakalım. Tamam. Karargah yükseltmeleri için de örneğin diyelim ki 10. seviye karargahınız var. 11'e çıkartacaksınız. Tecrübe puanınız 24'ten 27'ye çıkması lazım. Tecrübe puanınız 27'ye geldiğinde karargahı 11'den 12'ye çıkartabiliyorsunuz ve onun için de 21.000 odun taş demire ihtiyacınız var. Yani mantık. Bu siteyi kaydedin. Böylelikle hem birlikler adına hem binalar adına ne kadar ganimete ihtiyacınız var? Hangi seviyelerde, hangi karargah seviyesinde, hangi cephane seviyesinde bu birlikler aktif oluyor ve nasıl yükseliyor, ne kadar yükseliyor? Çok rahatlıkla bu siteden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim bunu mutlaka bir yere not alın. Mustafa. H34B. Şimdi ada incelemesi yapmayayım arkadaşlar. Şunu bir halledeyim. Toz sürem de bitiyor. Şey yapacağım. Toz sürem bitmeden harita da temizleyeceğim. Atakan Yurtseven. Adnan abi, yoğunda ismini değiştireceğim ama özel yazı tipi ile yazmak istiyorum. İnternetten kopyaladım, oyun kabul etmedi. Bu konuda fikrin var mı? Ha, oyundaki adını değiştireceksin. Valla bilgisayardan, emülatör üzerinden ben bir ara yapmıştım bunu. Bilgisayardan, emülatör üzerinden kurun, açın oyunu. Ve herhangi bir özel karakteri de belirleyin. Ama çok böyle, tuhaf özel karakterler olmasın da yani normal özel karakterler belirleyin. Deneyin. Kabul ederse eder, etmezse bir şey diyemem. Çünkü geçen haftalarda biliyorsunuz benim ismimi bloklamıştı Supercell ve yeni bir isim kullanırken bulurken bana özellikle çok uzun bir isim yapma artı özel karakter kullanma dedi. Bilmiyorum politikalarım değişti, değişmedi mi? Bence bir bilgisayardan emülatör üzerinden dene şansını. Çok güzel. 2 tane bulduk. Şimdi bir beşlik lazım, bir dörtlük lazım. Beşlik. 3, 4, 5. Oha. Lan ilk etapta da 5 bulunmaz ki ya. Şimdi dörtlük lazım. Eyvah. Bu hiç iyi olmadı. Burası bana çok sıkıntı yaratacak. Şimdi üçer üçer gideceğiz bakalım. Hah iyi. İkilerden biri gitti. Çok iyi ya. Evet. Bombamız bitti. Neyse. Ha, şurada bir tane açılmış. Bomba geliyor mu? Gelmiyor. Tamam. Güzel. 2500'e ne alabiliriz? Evet, kaynak katlayıcı gelmiş. Harika. Geçen sefer yoktu maalesef. Baya bir tepki almıştı. Bu sefer getirmişler. %75 kaynak ödülü. Tavsiye ederim. Eğer ganimete ihtiyacınız varsa. Artı şey de gelmiş. Sınırsız inşaatçı. Evet, sınırsız inşaatçı da gelmiş. Bu da yoktu geçen sefer maalesef. Onu da geri getirmişler. Demek ki tepkileri karşısında bazen geri adım atabiliyor Supercell. O yönü iyi. İhtiyacınıza göre alın arkadaşlar. Ben burada ne alırım? Büyük ihtimal toz alırım bol bol. Zaman atlatıcı alırım. Şu parçacıkları toparlarım. Artanlarla da şu eylem raporlarından ya da kart parçalarından ne yaparım? Toparlarım. Ona göre giderim. Siz de kendinize göre, ihtiyacınıza göre ne yapın? Buradaki dükkandan alışverişinizi yapın.
Evet, operasyonumuzu yaptık. Normal tim operasyonumuzu yaptık. Timimizin eline koluna sağlık. Tekrardan şöyle göstereceğim arkadaşlar. Timimiz birinci sıraya oturdu. Birkaç dakikalığında olsa sorun değil. Bugün 2 dakikalaydı. Yarın 5 dakika olacak. Ondan sonraki gün 10 dakika. Ondan sonraki gün 15 dakika derken böyle birkaç saatliğine, hatta belli bir gün sonra 10-15 saatliğine burada bizi ilk sırada göreceksiniz inşallah. En azından ilk sırayı oturduk ve bir nevi taklattırdık. Tur bindirdik. Tur bindirince ekstradan ne geldi? 2000, normalde 43.200'dü bizim puanımız. Ekstradan ne geldi? 2160 daha eklendi. 45.360 puana yükseldik. Abi, sınırsız inşaatçıyı istediğimiz zaman kullanabiliyor muyuz? Bakayım hemen. Bir gün 12 saat süresi var. Yani diyelim ki bugün aldınız. Bir gün 12 saat kullanabiliyorsunuz. O yüzden ihtiyacınız ne zamansa o gün alın ve yaklaşık 1,5 gün boyunca geçerli. Keşke yengeçte gelse şu sonar, var ya, harikalar yaratır herkes de. Bilerek yengeçte getirmiyorlar. Çünkü neden? Yengeçte gelse herkes sınırsız inşaatçıyı tercih eder. Yengeçten kazandığı ganimetlerle adayı yükseltir sınırsız bir şekilde. O yüzden bilerek yengece denk getirmiyorlar. Ya yengeç öncesinde bitiriyorlar ya da yengeç sonrasında getiriyorlar. Ama tekrar söylüyorum, ister bugün alın, istersen 10 gün sonra al, hiç önemli değil. Hatta mesela 9 gün, yani düz hesap 10 gün sonra bu etkinlik bitiyor, ama etkinlik bitse bile en az 3-4 gün sonar dükkanı aktif olarak kalıyor. Hemen kendine göre istediğin zaman bu 4.000 jetonu harcayıp sınırsız inşaatçı alırsın. Ama aldığın andan itibaren 36 saat anında işliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Merhaba Adnan. Filistin'den sevgilerle demişsin. Teşekkür ederim. Hadi Griffith. Filistin'e selamlar. Filistin'e ne diyoruz? Özgürlük diyoruz. Kahrolsun İsrail diyoruz. Amerika diyoruz. Maalesef iki tane şerefsiz devlet sadece Filistin'in değil, dünyanın başına bela, şerefsizler. Ne desek boş. Şükür ya. Ne diyeyim. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Merak ettiğiniz, yayını kapatayım. Yaklaşık 2 saat 15 dakika olmuş. Var mı sormak istediğiniz son bir kez? Evet. Teşekkür ederim o zaman. Evet arkadaşlar, yayınımız bu kadar. Videomuz bu kadar. Hem normal operasyonumuzu yaptık, hem sonar operasyonumuzu yaptık. Level yükseltme ne zaman gelir? Karargah yükseltme diyorsunuz. Garanti gelecek. %100 gelecek. Ama şu an için tarih net olarak belli değil arkadaşlar. Yani karargah yükseltmesi %100 gelecek. Onu söylediler. Zaten şurada, eğer silinmediyse, haberlerde var. Şurada galiba. Evet. Şöyle. Evet. Bakın. What next? Yani sırada ne var? Bakın ne diyor? Haiku 29 diyor. Yani 29 seviye karargah %100 gelecek. Sadece ne zaman gelecek? Tarih belli değil. Umarım en kısa sürede gelir. Biz de tadını çıkartırız. Yani burada da bulabilirsiniz. Haiku 29, yani karargah 29 %100 geliyor arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum tekrardan.
Elinize kolunuza sağlık. Timimizin eline koluna sağlık. Bizi küreselde birinci yaptıkları için. Bir sonraki videoda ve etkinlikte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.